Bedenin yiyeceği, aptal ya da bilge için pek fark etmez. Fil içinde, horoz serçe içinde. Aynı kimyasal elementler, kılık değiştirerek tüm ölümlüleri besler. Pinkerton'un yeni eseriyle ilgili kısa bir inceleme, beni zihinsel bir gerçeğe ikna etti. Sindirim yoluyla hayattan, paramıza karşılık eğlence denen şeyi çıkarıyoruz. Bir okul çocuğunun ruhuyla, Mayne Reid'in sayfalarına dalarak, sahte bir silah kuşanıp hayali ormanlar arasında süzülürken, Pinkerton, Kearney Street'te günlük işlerine koşup gidiyordu. Kendine renkli ve heyecan dolu bir hayat kurmuştu, saatler içinde bir milyonerle karşılaşabilirdi. Romantizm onun gerçekliğiydi. Bu işle nişanlanmaktan gurur duyuyordu, işinin içinde boğuluyordu. Diyelim ki bir adam Coromandel kıyısında bir galyon kazıyor, Schooner sakin yelkenle yol alıyor, sahilde dev bir enkaz ateşi tutuşmuş, külçeler kovayla ölçülüyor. Böyle biri belki daha büyük bir maddi kazanç elde edebilir, ama Pinkerton, Kell ofisinde haftalık bilançosunu açtığındaki kadar romantik bir kar elde edemezdi. Kazanılan her dolar, gizemli bir derinlikten karaya çıkarılmış bir şeydi. Her girişim, bir dalgıcın derine dalışı gibiydi. Cesur elini para piyasasının girdabına daldırdığında, varoluşun sütunlarını nasıl sarstığını sevinçle biliyordu, uzak ülkelerde çalışan insanlara savaş çığlığı gibi sesleniyordu, milyonerlerin çekmecelerinde altını seyirtiyordu. Spekülasyonlarının tam boyutunu hiçbir zaman kavrayamadım. Ama 5 ayrı işletmesi vardı ve bunları bir bayrak gibi taşıyordu. 13 yıldızlı Golden State Brandisi. Garantili tam damıtma. Düşüncelerinin büyük bir bölümünü bu dolduruyordu. Halka açık bir makalesi de vardı. Neden Fransız konyağı? Bilge bir söz. Reklamcılar için bir ofis tuttu, matbaalarla danışıp görüştü, deneyimsiz ya da ilhamsız herkese fikirler sundu. Hepsi broşürünün bir kopyasıyla ayrıldı. Nasıl, ne zaman ve nerede, ya da, reklamcının el kitabı. Her cumartesi öğleden sonra ve gece bir römorkör kiralardı. İnsanları Hedz'in açıklarına taşır, kişi başı $5 karşılığında 6 saatlik balık avı için olta ve yem sağlardı. Bazılarının bu işlemden kar ettiği söylenirdi. Şüphesiz yetenekli balıkçılar. Ara sıra mahkum edilmiş gemiler satın alır ve enkaza çevirirdi. Bu sonuncular, nasıl olduğunu tam söyleyemem, takma adlarla tekrar denize açılır, Bolivya ya da Nikaragua bayraklarıyla dalgaları zaferle yararlardı. Son olarak, bir çeşit tarım makinesi vardı. Bol miktarda kırmızı ve mavi boyayla süslenmiş, gösterişli bir makine. Görünüşe göre, uzun süredir hissedilen bir arzuyu dolduruyordu, faiz ise yaklaşık 1/10'di. Bu, endişelerinin yüzüydü, ön cephesiydi. Dışarıdan, ise, kendi deyimiyle, çeşitli ve gizemli işlere bulaşmıştı. Evinde uyuyan $1 yoktu, hepsini aynı anda uçururdu, sanki bir Portekizli büyücü gibi. Kendi kazançlarımı, hisse almaya başladığımda, o sadece bir an bana gösterir, sonra yeniden dağıtırdı. Tıpkı çocukluğun gözlerinde parlayan ve hemen misyoner kutusuna gömülen para hediyeleri gibi. Haftalık toplantıdan parlak bir yüzle inerdi. Omzuma vurur, devasa rakamlar sayar, kendini kazanan ilan ederdi ve bir içki için çeyreği olmadığı ortaya çıkardı. "Onunla ne yaptın böyle?" diye sorardım. "Yine değirmene girdim, hepsi yeniden yatırıldı," diye bağırırdı, sonsuz bir zevkle. Yatırım, onun vazgeçilmez sözcüğüydü. Kumar denilmesine katlanamıyordu. "Stoklara asla dokunma, Ludon," derdi. "Sadece meşru iş." Ve yine de, Tanrı bilir, birçok kumarbaz, Pinkerton'un bazı yatırımlarının ilk işaretinde dehşete düşmüş olabilirdi. Birini sonuna kadar takip etmeyi başardım. Örneğin, Meksika'ya silah kaçırmak için giden talihsiz bir Schooner'in tüzüğünde 7. pay almak gibi. Bu girişimin sonu gemi enkazı, el koyma ve davayı kapsıyordu. Sigorta şirketleri için acı verici bir konu. "Gerçekten hayal kırıklığı oldu," dedi arkadaşım, olayı bu kadar örtük kelimelerle geçiştirebildiği kadarıyla. Ama gözlemlerimden biliyordum ki, kaderinin dokusu sarsılıyordu. Şehrin kalbinde büyüyen dolarlar için dinlenme noktası olan ofis, yüksek ve geniş bir odaydı, pek çok plaka cam penceresiyle. Cilalı sekoya bir dolap göze çarpıyordu, yaklaşık 200 şişelik bir sıra, hepsi belirgin etiketli. Bunların hepsi Pinkerton'un 13 yıldızı ile doluydu. Ama odanın karşısından bir uzman bile onları aynı sayıdaki Corvair şişesinden ayırt edemezdi.
Zaman zaman arkadaşımı bu benzerlikle takılardım. Broşürün yeni bir baskısını önererek şöyle bir başlık geliştirirdim: neden Fransız konyağı? Aynı etiketleri size verirken, dolabın kapıları bütün gün menteşelerinde dönüp duruyordu. Bu işin avantajlarına yabancı biri girerse, marka bir şişe yüklenerek ayrılırdı. Bunu protesto ettiğimde, "Sevgili Loudon," diye bağırırdı Pinkerton, "iş ilkelerini kavrayamıyorsun. Birincil maliyet kelimenin tam anlamıyla sıfır. Bundan daha ucuz bir reklam bulamazdım." Dolabın yan direğine yaslanmış gösterişli bir şemsiye duruyordu, orada bir kalıntı olarak korunmuş. Görünüşe göre Pinkerton, 13 yıldızı piyasaya çıkarmak üzereyken, yağmur mevsimi başlamıştı. Karanlıkta, neredeyse yoksullukta yatıyordu, ilk duşu bekliyordu. Tam o sırada bir işaret üzerine ana caddeler ajanlarıyla doldu. Ve San Francisco'nun tüm dünyası, feribota kaçan iş adamı, köşede arabasını bekleyen hanımefendi, hepsi bu garip cihazla şemsiyelerin altına saklandı. "Islak mısın? 13 yıldızı dene." Devasa bir patlamaydı, dedi Pinkerton, mutlu bir anı içine çekerek. Tek bir şemsiye bile görünmüyordu. Bu pencerenin önünde durdum, Loudon, gözlerimle ziyafet çekiyordum. Ve yemin ederim kendimi Vanderbilt gibi hissettim. Ve bu da, yerel iklimin ustalıkla kullanılması, yalnızca 13 Star'ın satışını değil, reklam ajansının tüm işini de sürükledi. Büyük masa, ofisin tam ortasında duruyordu. Diz boyu el ilanı ve poster yığınlarının arasında. Neden Fransız brandisi? Ve reklamcının el kitabı. Bir yanda, saat 9'dan 4'e kadar durmadan çalışan iki kadın daktilo geçip gidiyordu. Diğer yanda ise tarım modeli ve makine. Duvarlar, telefon kulübeleri ve birkaç fotoğrafla doluydu. Biri James 50. Moody gemisinin enkazını temsil ediyordu, cesur ve kırık bir sahilde, diğeri ise cumartesi römorkörünün amatör balıkçılarını. Bu fotoğraflar, yağlı boya resimlerin gölgesinde neredeyse kayboluyordu. Bunların çoğu Latin mahallesinin kalıntılarıydı. Pinkerton'a şunu söylemek gerekir, hiçbiri kötü değildi, bazıları ise olağanüstü bir liyakata sahipti. Yavaş gidiyordu ama yakışıklı figürler için. Zamanla yerlerini yerel sanatçıların eserleri aldı ve bu eserleri gözden geçirip eleştirmek, benim ilk görevlerimden biri oldu. Bazıları kötü niyetliydi ama hepsi satılabilirdi. Ben de öyle dedim ve bir sonraki an, yanlış bir şekilde silah taşıyan sefil bir Asyalı'nın figürü karşımdaydı. Bundan sonra resimlere sanatçının gözüyle değil, satıcının gözüyle bakmaya başladım. Ve beni tek sevdiğim şeyden ayıran derenin büyüdüğünü gördüm. "Şimdi, Loudon," demişti Pinkerton, ertesi sabah ders verir gibi. "Artık omuz omuza gidebiliriz. 2 baş ve 4 kol istiyordum, şimdi onlar burada. Bunun sanatla aynı olduğunu göreceksin, tamamen gözlem ve hayal gücü. Sadece daha fazla hareket var. Bekle, cazibesi seni saracak." Belki de uzun süre bekledim. Belki de hislerim yok. Tüm bu süre boyunca bana kasvetli bir koşuşturma gibi geldi. Üstelik koştuğumuz yer, esneme yeri adını hak ediyordu. Ofisin arkasındaki küçük bir yerde uyurdum. Pinkerton ise ofisin kendisinde, patentli bir kanepede esnerdi, bazen çöker, uykusu alarmlı saatin tehdidi altında yarım kalırdı. Bu şeytani icatla uyanarak erkenden kalkar, erken kahvaltıya çıkar ve saat 9'da Pinkerton işe dönerdi. Ben de dikkatimi dağıtacak bir şeyler arardım. Mektup yığınları açılmalı, okunmalı ve yanıtlanmalıydı. Bazıları bir yan masada benim tarafımdan halledilirdi. Diğerleri ise parlak gözlü arkadaşımdan, odada ileri geri yürürken, daktilo makinelerine dikte ederken. Islak deri taslaklar gözden geçirilip mavi kalemle işaretlenirdi. Rastik. 6 inçlik büyük harfler, burada kalın boşluklar. Bazen terimler daha tutkulu olurdu. Mesela Pinkerton'un bir yatıştırıcı şurubu reklamının kenarına yazdıkları gibi. "Bunların hepsini aşağılat. Hiç reklam bastın mı? Yarım saat içinde geliyorum." Defter ve satış defteri her zaman yanımızdaydı. İşin bel kemiği buydu ve yeterince katlanılabilirdi. Ama zamanımızın çok daha büyük kısmı ziyaretçilere gidiyordu. Büyük dostlar şüphesiz, iğne kadar keskin, ama ne yazık ki bana kalırsa başka hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Bazıları yarı akılsızdı. En mütevazı bir karara varmadan önce 1 saat konuşuyorlar, sonra kalkıp gidiyorlar, 10 dakika sonra geri dönüp her şeyi geri alıyorlardı. Diğerleri büyük bir telaş ve gönderme gösterisiyle geliyordu. Ama bunun özünde gösteri olduğunu fark ettim.
Tarımsal model, bu meşguller için bir tür sinek kağıdı görevi görüyordu. Bir kolu 5 dakika boyunca boş boş çevirdiklerini gördüm, iş çıkarı simüle ederek. Bu iyi satıyor mu, Pinkerton? Çok ilginç. Acaba makalem için reklam aracı olarak kullanabilir miyim? Ki söz konusu makale büyük ihtimalle tuvalet sabunuydu. Diğerleri ise, daha da kötüsü, bizi kokteyller için bara götürüp zar attırıyorlardı. Ve kokteyllerden sonra köşe tezgahının dolarları için. Tüm bu insanlar için zarların çekiciliği gerçekten olağanüstüydü. Bir keresinde, ortağım Bay Dodd diye tanıtıldığım bir kulüpte yemek yiyordum, akşam yemeği sonrası espri olarak zar kutusu masaya geldi. Tüm ziyaretçilerimiz arasında sanırım İmparator Norton'u en çok tercih ettim. Adının anılması bana San Francisco ailesine fazla hak etmediğimi hatırlatıyor. Başka hangi şehirde, kendini iki Amerika'nın imparatoru ilan etmiş zararsız bir deli bu kadar yüceltilir ve teşvik edilirdi? Başka nerede sokak halkı bile yoksul bir ruhun illüzyonuna bu kadar saygı gösterebilirdi? Bankacılar ve tüccarlar başka nerede ziyaretini kabul eder, çeklerini bozdurup küçük değerlendirmelerine boyun eğerdi? Tanrı'nın yeşil toprağında, başka nerede restoranlar onun kararıyla kapanır, bilet bankası yağmalanır, kayıp giderdi? Bana çok titiz bir patron olduğunu, memnuniyetsiz kaldığında müşterisini çekmeyle tehdit ettiğini söylüyorlar. Ve buna inanıyorum. Çünkü yüzünde belirgin bir gastronomik ifade vardı. Pinkerton ondan monark için bir kabine ataması almıştı. Bir eveti gördüm. Çoğunlukla matbaacının bu formları uygularken ne kadar iyi niyetli olduğunu merak ettim. Sanırım arkadaşım, ya dış ilişkiler ya da eğitim bakanlığının başındaydı. Aslında hiçbir fark etmiyordu, sunum tüm ofislerde aynıydı. Jim'i nispeten erken bir tarihte gördüm, kamusal işlevlerini yerine getirirken. Majesteleri ofise girdi, boylu, biraz zayıf bir adam, centilmen bir yüze sahip, yanında büyük bir kılıç ve tarif edilemez derecede zavallı, gülünç bir şekilde şapkasında tavus kuşu tüyleri. Bay Pinkerton, biraz vergileri ödemek üzere size hatırlatmak için geldim, dedi, eski usul, görkemli bir nezaketle. Peki, majesteleri, miktar nedir, diye sordu Jim. Rakam belirlendi, genellikle 2 ya da 3 dolar olurdu. Ödeme yapıldı ve 13 yıldızdan bir şişe ikramiye teklif edildi. Yerel sanayileri desteklemekten her zaman mutluluk duyarım, dedi Norton 1. San Francisco, imparatoruna kamu ruhu taşıyor ve gerçekten efendim, tüm topraklarım arasında en sevdiğim şehir. Gel, dedim o gittikten sonra, bunu arsa olarak değil müşteri olarak tercih ederim. Aslında oldukça büyük bir ayrım, diye itiraf etti Jim. Sanırım onu çeken şey şemsiye gürültüsü olmalı. Gül altında diğer ve daha büyük adamların dikkatiyle de seçiliyorduk. Jim'in alışılmadık bir yetenek ve kararlılık havası taşıdığı günler vardı. Zamana sıkı sıkıya tutunur, sık sık konuşmasına. Longhurst bana bu sabah söyledi, ya da, doğrudan Longhurst'tan aldım, gibi ifadeler serpiştirirdi. Buna şaşırmıyordum. Pinkerton'un bu titanlarla görüşmeye çağrıldığını düşünürdüm. Çünkü bu yaratığın hızı ve gücü öğrenilmezdi. O erken dönemlerde, bana çekinmeden danıştığı günler, odada dolaşıp projeksiyonlar yaptığı, varsayımsal çıkarları genişlettiği, hayali sermayeyi 3 katına çıkardığı o anlar, motoru, tam çalıştırdığında, içimde saygı mı yoksa eğlence mi daha güçlüydü, bilemedim. Ama bu iyi saatler kısıtlıydı. Evet, yeterince akıllıca, demişim bir keresinde. Ama Pinkerton, sence bu dürüst mü? Dürüst değil mi diyorsun, diye bağırdı. Aman tanrım, böyle bir şeyi ağzından duysaydım. Utanmadan Miner'dan intihal yaptım. Dürüstlüğü kör adamın bafı kadar basit sanıyorsun, dedim. Bu bundan daha hassas bir iş, herhangi bir sanat kadar narin. Neyse, bu hızla, diye haykırdı, tam bir rahatlama içinde. Bu kazuistik. Bir şeyden tamamen eminim, önerdiğiniz şey dürüst değil, diye yanıtladım. Daha fazla konuşma. Karar verildi, dedi. Böylece o gün neredeyse tek kelimeyle kapıştık. Ama sorun şu ki, bu farklılıklar tekrar etmeye devam etti. Ta ki birbirimize alarm içinde bakmaya başlayana kadar. Pinkerton kendinde değer bulduğu bir şey varsa, o dürüstlüğüydü. Tutunduğu tek şey varsa, o benim iyi görüşümdü. Ve ikisi de tehlikeye girdiğinde, bu ticari savaşlarda olduğu gibi, adam sürekli gergin hissederdi. Kendi konumuma gelince, ona ne kadar borçlu olduğumu düşünsem de, kusur bulma ticaretinden ne kadar nefret etsem de, yine de bu şüpheli operasyonlarla yaşayıp semiriyordum.
Belki eşit derecede üzücü bir durum. Daha sağlam ya da daha savaşçı olsaydım, işler çok ileri giderdi. Ama gerçekte, kar edecek kadar alçak gönüllüydüm ve dikkatimi zorla çekmeden sahneleri aramak yerine geçip gidiyordum. Pinkerton zayıflığımdan faydalanacak kadar kurnazdı ve bu ikimiz için de bir rahatlama oldu, olaylarını makul bir gizem içinde örtmeye başladığında. Son tartışmamız, beklenmedik bir sonuç doğuran son tartışmamız, mahkum edilmiş gemilerin yeniden donatılması üzerineydi. Sefil bir tekneyi almış, ellerini ovuşturarak bana koşup geldi. Teknenin zaten rıhtımda, yeni bir isim altında tamir için beklediğini söyledi. Bu sektörü ilk duyduğumda anlamamıştım, ama çok tartışma keskinleştirmişti düşüncelerimi. Kaşlarım ağırlaştı. Buna karışamam, Pinkerton, dedim. Vurulmuş gibi zıpladı. Sırada ne var, diye bağırdı. Seni rahatsız eden ne? Bana kar eden her şeyden hoşlanmadığını sanıyorum. Bu gemi Lloyd'un ajanı tarafından mahkum edildi, dedim. Ama sana söylüyorum, anlaştık. Gemi mükemmel durumda, neredeyse hiçbir sorunu yok, sadece garboard çizgisi ve kıç direği. Lloyds herkes gibi bir yüzük, sadece bu İngiliz halkası, seni kandıran da bu. Amerikan olsaydı, bütün gün ağlardın. Bu Anglomanya, sıradan Anglomanya, diye artan bir sinirle bağırdı. Erkeklerin hayatını riske atarak para kazanmayacağım, dedim. Bu benim ultimatomumdu. Büyük Sezar. Her türlü spekülasyon risk değil mi? En adil türden gemi sahibi olmak ve insanların hayatını riske atmak mı? Madencilik, riske göre nasıl durur? Asansör işine bak, istersen tehlike var. Almak için riskimi almadım mı? Belki çok fazla gitmişti. Ve nerede olurdum? Loudon, diye bağırdı, sana gerçeği söylüyorum. Bu dünya için çok zarifsin. Seni kendi ağzından kınadım, diye yanıtladım. En adil gemi sahipliği türü diyorsun. Lütfen sadece en adil iş türü de. Atış böyle oldu. Susturuldu ve ben bu fırsatla başka bir top daha attım. Tamamen para kazanmaya hapsolmuş, dedim. Hayal gücü yok, sadece rakamlar. Tüm o cömert, ilerici duygular nerede? Kültürü nerede? Amerikan tipi nerede? Doğru, Loudon, diye bağırdı, odada yukarı aşağı yürüyerek, saçlarını deli gibi karıştırarak. Tamamen haklısın, maddeleşiyorum. Ah, ne kadar zor itiraf etmek, maddeleştim. Ben, Loudon, bu daha fazla sürmemeli. Bana tekrar sadık bir dost oldun, elini ver. Beni kurtardın yine. Ruhani tarafı uyandırmak için bir şeyler yapmalıyım. Çaresiz bir şey, sert ve kuru bir şey. Teoloji mi, cebir mi? Cebir nedir? Kuru ve yeterince sert, dedim. E kare artı 2AB artı B kare gibi. Ama uyarıcı mı, diye sordu. Hem uyarıcı hem de tipler için güçlendirici olarak kabul edildiğini söyledim. O zaman mesele bu. Cebir çalışacağım, dedi ve konu kapandı. Ertesi gün, daktilo kadınlarından biri aracılığıyla bir öğretmen buldu. Genç bir bayan, Miss Mamie M.C.B. Wright, istekli, yetenekli ve koşulları da uygundu. Kısa sürede haftada 2 ders üzerinde anlaştılar. Ateşi eşsiz bir hızla aldı. Sembolik sanattan kendini koparamıyormuş gibi, 1 saatlik ders tüm akşamı kaplıyordu. Kısa sürede 2 saat 4'e, sonra 5'e çıktı. Kadınların sululardan çekindiğini söyledim ona. Böyle giderse, cebirciye aşık olacaksın, dedim. Şaka bile yapma, diye bağırdı. O bir hanımefendi ve ben ona saygı duyuyorum. Ona elimi bir ruha dokunduğum kadar. Loudon, Tanrı'nın hiç bu kadar saf bir kadın yarattığına inanmıyorum. Bu bana güven verici olmaktan çok ateşli geliyordu. Bu arada, arkadaşımla farklı ama önemli bir konuda da tartışıyordum. 5. çarkım, diye sürekli söylüyordum. Ne işe yarıyorsam, Senegambiya'da olmak daha iyi olur. Bana verdiğin mektuplar, emziği olan bir çocuk tarafından bile yanıtlanabilir. Ve sana söyleyeyim Pinkerton, ya bana bir iş bulacaksın, ya da ben kendim bulacağım. Bunu söylerken, her zaman yaptığım gibi gözümün ucuyla sanata bakıyor, kaderin ne sağlayacağını hayal ediyordum. Sonunda Pinkerton yanıt verdi. Hallederim, Loudon. Potrero arabaları fikri aklıma geldi. Kalem olmadığı için ödünç aldım. Kondüktörü hesapladım. İşte o. Sana gerçek bir gösteri sunar. Tüm yeteneklerin ve başarıların ortaya çıkacağı yer. İşte bir reklam taslağı. Sadece gözünü at üzerinden. Güneş, ozon ve müzik. Pinkerton'un haftalık PIKNIKLRI. Kişi başı 5 dolar, kadınlar ücretsiz. Cazibe merkezlerinin canavar OLUMU. Yeşil orman ağacının altında ücretsiz öğle yemeği.
Dans, parlak akşam saatlerinde tekrar eve. Menajer ve onursal görevli, H. Loudon Dodd, tanınmış uzman. Bir adamın Scylla'dan Charybdis'e nasıl koştuğu tuhaf. Tanınmış uzman, kelimelerini sildirmeyi başardım. Ama H. Loudon Dodd'un Pinkerton'un haftalık pikniklerinin yöneticisi ve onursal görevlisi olduğu değişmeden kaldı ve halk tarafından kısa sürede dromedarı olarak kısaltıldı. Herhangi bir pazar sabahı saat 8'de iskelede biri tarafından gözlemlenmiş olsaydı, şu manzarayı görürdü. Kurban giysisi ve özellikleri, siyah ceket, rozetli, cepleri tatlı etlerle ve düşük kaliteli purolarla dolup taşmış. Açık mavi pantolonlar, reflektör gibi ipek bir şapka, vernikli bir asa. Bir yanımda buharlı gemi nefes nefese ve zonklayarak bekliyordu, bayraklar öne ve arkaya dalgalanıyordu. Dromedari ve vatanseverlik. Diğer yanımda bilet gişesi, İskoç inancının güvenilir bir karakteri tarafından güçlü şekilde tutulmuş, rozetlenmiş ve puro içiyordu. Burada yarım saat boyunca ücretsiz öğle yemeğinin yolunda gittiğine emin olur, kendim de bir puro yakıp, Pioneer grubunu beklerdim. Uzun süre beklemezdim, onlar Alman ve dakikti, yarım saat sonra seslerini duyurdu uzaktan, uzun bir askeri davul sesiyle bir sokak boyunca yürüyorlardı. Birkaç fazla gösterişli ayı derisi şapka ve kara karalar önde sallanıyor, parlak baltalar dikkat çekiyordu. Tabii ki grubun parasını biz ödüyorduk, ama San Francisco halkının kamu maskesi tutkusu bu kadar güçlüydü ki, hepsi tamamen gönüllü çaldılar ve bize sadece öğle yemeklerine mal oldular. Müzisyenler buharlı geminin pruvasında sıralanırdı ve coşkulu bir polka çalardı. Önümde geçit töreni ve bilet gişesi vardı. Ve ardından, baba, anne, çocuklar, çift sevgililer, yalnız sevgililer, halk her seferinde arabayla üzerimize akardı. 4, belki 600 kişi, güçlü bir Alman aromasıyla, hepsi neşeli. Bunlar gemiye alındığında ve kaçınılmaz 2-3 geç kalan da tezahüratlar arasında güverteye çıktığında, halk geride bırakılırdı ve körfeze dalar giderdik. Ve şimdi görev ve şan saatinde onursal görevliyi izleyin. Beni kalabalık arasında dolaşırken görün, samimi ve güler yüzlü, ceplerden cömertçe tatlılar ve purolar dağıtırken. Topallayan kızlara utanmadan şeyler söylerken, utangaç gençlere, burası evli insanların teknesi, diye espri yaparken. Peter Familis'a soyut bir puro sunarken, annenin güzelliğine hayran kalıp en küçük bebeğin yaşını sormak için bahane ararken. Bu bebek annesi olmadan önce, annesinden çok daha güzel olacak, diye güvence verirken. Ya da belki akıllıca görünen birine yaklaşıp samimiyetle sorarken. Sausalito ya da San Rafael kıyısında özellikle güzel bir piknik yeri biliyor musunuz diye, biz de sahnemizi her zaman belirsiz tutarız çünkü. Sonra tekrar genç hanımlara dönüp coşkulu eğlenceye devam ederken, arkamdan alkış dolu yorumlar duyardım. Bay Dodd ne kadar komik bir beyefendi değil mi? Ve, bence o da çok güzel. Bu havalı şekilde bir saat geçtikten sonra, turlarıma yeniden başlardım. Elimde renkli biletlerle dolu bir çanta, hepsi pin takılı okunabilir yazıtlarla, eski Almanya, Kaliforniya, gerçek aşk, yaşlı sisler, La Belle France, Yeşillerin, Pastalar Ülkesi, Washington, Blue Jay, Robin Redbreast, her mezhepten 20 tane. Çünkü öğle yemeği geldiğinde, 20'li gruplarda otururduk. Biletler endişeli bir şekilde dağıtılırdı. Bu, işlevlerimin en hassas kısmıydı. Ama dışarıdan bakıldığında en şen çırpınma ve kafa karışıklığı gibi görünürdü. Hemen ardından şapkalar ve başlıklar giyilir, tamamen yabancılar birbirini, sayısının karmaşası, diye çağırır, böyle esprili adlandırırdık bunu. Buraya tüm Blue Jay'ler kurtarmaya, diye çığlıklar çınlardı. Ya da, bu suçlama gemisinde yalnız mıyım? Hiç Kaliforniyalı yok mu? Bu noktada belirlenen yere yaklaşırdık. Köprüye çıkar, net ve vurgulu bir sesle bağırırdım. Kaptan, şirketin çoğunluğu One Tree Point'in ötesinde küçük bir koyda. Peki, Bay Dodd, diye yanıtlardı kaptan içtenlikle. Bana aynı. Tam olarak hangi yeri kastettiğinden emin değilim. Ama sen kal burada ve beni pilotluk et. Ve ben de öyle yapardım, asayımla işaret ederek. Tarif edilemez bir piknik eğlencesine doğru yönlendirirdim onu. Çünkü ben, neden inkar edeyim, popüler adamdım. Bir dere tarafından sulanan çimenli bir vadinin ağzında yavaşlardık, çam ve sekoya ağaçlarına yaslanmış. Çapa bırakılır, tekneler indirilirdi, ikisi zaten doğaçlama malzemelerle dolu bir bar olarak kurulmuş. Pioneer Band,
görkemli eşek davullarının eşliğinde yürür. Buffalo Gals davetkar tarzlarında ilerlediğinde, programın bir parçası olan bir eşek, tam sakarlıkla sahte balta ile suya atılırdı. Piknik neşesi neredeyse hiç dinmezdi. Bir keresinde sahte balta havada süzüldü ve kahkaha yanlış bir şekilde değişti. 10 ila 20 dakika içinde tekneler tekrar yanaşır, piknik karaya çıkar, sahilde yığılmış sepetler ve etrafında bekleyen muhafızlar. Balta omzunda. Burada yerimi alırdım, elimde not defteri, üzerinde, sepetler için buraya gelin, yazılı pankartın altında. Her sepette 20 kişi için tam bir donanım, soğuk satıcı, tabaklar, bardaklar, bıçaklar, çatallar ve kaşıklar. Pinkerton'un ateşli kaleminden bir uyarı kapağın iç kısmına yapıştırılmış, cam ve gümüşe özen gösterin diye. Bira, şarap ve limonata zaten bardan akıyordu. Ve 20'li gruplar koltuklarının altına şişelerini kıstırıp sepetlerini sürükleyerek ormana koşarlardı. Orada ılımlı bir ziyafet çekerlerdi. Hepsi grubun duyulabilir mesafesinde. Birden 4'e kadar çimenler üzerinde dans. Bar harika iş çıkarıyordu. Ve hayata başlamak için kendini tüketmiş onursal görevli, en sıkıcı dağınıklıkla en sıradan kadınlarla yorulmadan dans etmek zorundaydı. 4'te bir boru çalardı. Saat yarıda hepimiz tekrar gemide olurduk. Öncüler, boş şişeler, döküntüler, hepsi birlikte. Onursal görevli ise sonunda serbest kalır, kaptanın kabinine çekilir ve birendi, gazoz ve bir kitap eşliğinde nefes alırdı. Sonunda özgür, diyorum, yine de iskelede telaşlı vedalar beklerdi ve ayık bir kişi 2 polisle birlikte günün gelirlerini Pinkerton'un ofisine taşırdı. Burada çizdiğim şey, rutindi. Ama San Francisco'da özel festivallerde düzenlerdik. Eski zamanlar Pike Oyez ile başlayan, şövalyeler, keşişler ve süvarilerle dolu olan, mevsimsiz bir yağmurla boğulup şehre dönmek zorunda kaldığımız bu etkinlikler, tanık olduğum en üzücü manzaralar arasındaydı. Ama en büyük başarımız, The Gathering of the Clans, oldu. Yani İskoç pikniği. O kadar çok süt beyazı diz hiç aynı anda kamuoyunda sergilenmemişti. Royal Stewart'ın yaygınlığı ve kartal tüylerinin sayısı, üst düzey bir şirketti. Kendi İskoç kanımı öne sürdüm ve alkışlarla klan üyesi olarak kabul edildim. Gerçi o kızıl günde küçük bir bulut vardı. Büyük ulusal içeceğin sunumu, Rob Roy, McGregor, Blend, garantili eski ve Vint, çok cömert bir ruh oldum bu konuda. Saat 4:30 civarında, gemide cansız şef formları taşınıyordu. Sıradan kutlamalarımızdan birine, canı ve ruhu kendi karmaşasıyla akan birine. Pinkerton gizlice geldi, cebirciyi de kolu üzerinde getirdi. Bayan Mamie, büyük ve berrak gözleriyle oldukça iyi göründü. Gayet iyi görgüleri ve en doğru ifade akışı vardı. İnsan dudaklarından duyduğum en düzgün konuşma. Pinkerton'un hanımefendiyle fazla tanışma fırsatım olmadı. Ama sonradan beni, tanıştığım en zeki beyefendi, olarak gördüğünü bildirdi. Rab zeka zevkini düzeltsin, diye düşündüm. Ama genel izlenimin böyle olduğunu gizleyemem. Bir nezaketim San Francisco'da duyulup gidiyordu ve adımın neredeyse bilinmez olmaktan çıktığını fark ettim. Geçişimde bir hareketlilik uyandı. "O kim?" diye sorardı biri, ötekisi bağırırdı. "O mu? Neden? Dromedary Dodd." Ya da soluk bir sesle küçümseyerek, "Pikniklerden Bay Dodd'u tanımıyor musunuz?" Ve gerçekten, bunun oldukça kısır bir kader olduğunu düşünüyordum. Pikniklerimiz için biraz da olsa kaba biri oluyordum. Ama altın çağı kadar eşcinsel ve masumdu ve kimsenin kendini bu kadar rahat ve iyi hissettiremeyeceğinden emindim. Endişelerime rağmen, yöneticilik konusunda sık sık orada olmaktan mutlu oluyordum. Gerçekten de 2 küçük dezavantaj vardı. İlki, Hobbledehoy kızlardan duyduğum korkuydu, durumum nedeniyle kendimi bu kadar açık bırakmak zorunda kalıyordum. Diğeri, daha az önemli ama daha utanç vericiydi. İlk zamanlarda, annemin dizinde, bir başarıyı elde etmiştim. Şarkı söylemek. O zamandan beri hiç kaybetmediğim ve kıskanılması güç bir başarı. Fransızların, ses fileti, dediği bir şeyim var. En iyi notalarım neredeyse duyulmaz, üst kayıt ise bir sessizliğin daha yüksek hali. Uzmanlar bana bunun dışında düz şarkı söylediğimi söylüyor. Ya da dünyanın en iyi şarkıcısıydım, olgun zevkime göre söyleyeceğim şarkı, savaştan hemen önce olmalı. Tüm bu düşüncelere rağmen, bir piknikte, unutulmaz derecede sıkıcı olup her eğlence sanatını tükettiğimde, çaresizce kendi şarkı sanatıma başvurdum.
O saatten itibaren kaderim kapandı. Ya kronik bir hastalıklı yolcumuz vardı, ya da buharlı geminin kendisi ahşabı ve demirleriyle bu geleneği korudu. Her sonraki piknikte Bay Dodd'un şarkıcı olduğu söylendi. Bay Dodd'un Just savaştan önce şarkısını söylediği ve sonunda Bay Dodd'un savaştan hemen önce şarkısını söylediği. Böylece bu şey, sahte baltanın düşmesi gibi zorunlu bir parçaya dönüştü. Pazarda üzücü şarkımı ortaya koyup kapıyı bitirirdim, gereksiz alkışlarla. İnsan doğasının güzel bir özelliği ki, her seferinde bir bis teklif edilirdi. Yine de şarkı söylemek için bile iyi para alıyordum. Pinkerton ve ben, ortalama pazar sonrası $500 paylaşırdık. Piknikler dolaylı da olsa bana tek bir büyük kazanç getirecekti. O sezon sonunda, büyük ve daha şık gala, etkinliğinin ardından, birçok sepetin ağır hasar gördüğü ortaya çıktı. Depolama yerini elden çıkarmak ve kampanya yeniden açıldığında taze stok almak daha akıllıca görüldü. Alıcılar arasında Speedy adında bir işçi vardı. Birkaç işe yaramaz mektuptan sonra evine gitmek zorunda kaldım ve kendimi yine yanlış tarafta buldum. Alacaklı değil, borçlunun karşısında. Speedy ödeme yapamıyordu. Sepetleri zaten yeniden satmıştı ve en kötüsünü yapmam için bana meydan okudu. Kendi paramı kaybetmek istemiyordum. Pinkerton'un itibarını kaybetmekten nefret ediyordum ve alacaklı konumum beni kızdırıyordu. Biliyor musunuz, Bay Speedy, sizi cezaevine gönderebileceğimi biliyor musunuz? Dedim, ders verecek kadar istekliydim. Ağlama sesi yan odadan duyuldu. Büyük, taze, ana gibi İrlandalı bir kadın anında koştu ve beni okşamalar ve çağrılarla kuşatmaya başladı. Tabii ki şimdi ve kalbin olmazdı Tuğut, Bay Dodd, hoş bir beyefendi olarak çok bilinen sen ve hoş bir yüzün var ve kendi kardeşimin fotoğrafı ölü ve gitmişti. İçtiği gerçek bu. Ama evde mobilyacının ötesinde hiçbir şey yok. Alınacak hisse senedi bu, sevgilim. Bana ilk ve son pahalıya mal oldu ve tüm anlatımlara göre bir baykuş tütün piposuna değer. Böyle yemin edildi ve sert tavrımdan biraz utandım. Yabani kedi stoklarından önemli bir miktarını üstlendim, burada mantıksız da olsa, kadın ise kazandığı altını boşa harcıyordu. Söz konusu hisseler, Catamount gümüş madeniyindi. Bir süre önce tamamen değersizleşmişti ve şimdi borsada ölü yatıyordu, ya da sadece iflas etmiş spekülatörler tarafından çöp kağıt gibi fırlatılıyordu. Birkaç ay sonra, hisse listesinde Catamount bir sınırla aydınlandı. O öğleden sonra, Tim Stock, oldukça büyük bir değer taşıyordu. Sorduğumda öğrendim ki, mahkum edilmiş bir damarda bir bonanza bulunmuştu. Maden artık mucizeler yaratması bekleniyordu. Filozoflar için dikkat çekici bir şey var burada. Bonanzalar her zaman mahkum edilmiş damarlarda bulunuyor ve hisse senetleri her zaman tam donma noktasında, keşfedilmeden hemen önce. Bir tesadüf eseri Speedis doğru şeye tutunmuştu. Sendikadan kurtulmuşlardı. Ama biraz daha, eğer gelip onları kurtarmasaydım, Bayan Speedy ipek bir elbise almış olurdu. Ben kazadan elbette fayda sağlayamazdım ve tazminat teklifinde geri döndüm. Ev kalabalık içindeydi. Komşular, hepsi hisse senedi kumarbazları, taziniye gelmişti. Ve Bayan Speedy, akan gözyaşlarıyla sempatik bir grubun merkezinde oturuyordu. Çünkü 15 yıldır Ut'tayım, diye yakınıyordu, ben içeri girerken. Ve bebeklere süt bile vermek bana daha çok utanç olsun ödemek için. Ve şimdi, sevgililerim, bir hanımefendi olmalıyım ve herkesin hakları olsaydı arabamda sürmek. O adam Dodd. Onu gördüğüm anda, dilinin evde olduğunu gördüm. Bu sözlerle girdim sahneye. Kaybedilen serveti geri kazanmak için geldiğimi açıkladım. Ve Bayan Speedy göğsümde bolca ağlarken tazminatı reddetti. Bay Speedy, büyük ordu kampından çağrılmıştı ve o da reddini ekledi. Ben ısrar ettim, onlar da ısrar etti. Komşular her birimizi alkışlayıp destekledi. Sonunda hisseleri birlikte tutmaya ve geliri 3 bölüme bölmeye karar verdik. Biri benim için, biri Bay Speedy için, biri de eşi için. Sizi o küçük, çıplak dairede hüküm süren coşkuyu hayal etmeye bırakıyorum. Bir köşede dikiş makinesi, diğerinde uyuyan bebekler, sarı duvarlarda Garfield ve Gettysburg Muharebesi'nin fotoğrafları. Sempatik biri port şarabı getirdi. Ve gözyaşlarımızla karışarak içtik. Ve sağlığına acıyorum, sevgilim, diye hıçkırarak haykırdı Bayan Speedy, özellikle 3. payımdaki cesaretimden etkilenerek. Ve eminim hepimiz onun sağlığına dözüyoruz.
Bay Dodd'un piknikleri, ondan daha iyi tanınan bir beyefendi yok. Ve bu benim duam, sevgilim, iyi Tanrı sizi sağlıklı ve mutlu olarak çok uzun süre kurtulmuş olarak görsün. Sonunda en çok kazanan ben oldum. Üçüncümü $5.000 sattım. Ama Speediler daha maceracı bir şekilde tutundular ta ki sendika süreci tersine çevirene kadar. Belki o miktarın 1/4'ini zor kurtardılar. İyi ki öyle oldu. Büyük kısmı Pinkerton'un deyimiyle, yeniden yatırıldı. Bir dahaki gördüğümde Bayan Speedy, önceki başarının gelirinden hala muhteşem giyinmişti, ama yeni bir felaketten dolayı gözyaşlarıyla doluydu. Donduk, sevgilim. Elimizdeki tüm para, canım, ve dikiş makinesi ve Jim'in üniforması. Altın batıdaydı ve engerekler yeni bir değerlendirme yaptı. Yıl sonunda, durumum şöyleydi. Catamount gümüş madeni, $5.000. Piknikler, $3.000. Konferans, $600. Pinkerton'un işindeki sermaye kar ve zararı, $1.350. Toplam, $9.950. Buna dedemin bağışından kalan $8.500 eklendi, toplam $18.450. Harcanan $4.000 düşüldüğünde, net, $14.450. Gurur duymaktan utanmadığımı söylemiyor olsam da, bu sonuca minnetle baktım. Yaklaşık $8.000 sıvı ve bankada erişilebilirdi. Geri kalanı ise, ulaşılamaz, hatta görünmez bile. Pinkerton'un büyücü eliyle dönen çarkında kaybolmuş. Dolarlarım Meksika kıyılarında tehlikede dalgalanıyordu. Arizona'nın Tombstone kentindeki salon tezgahlarında çalıyorlardı. Dağ kazılarının arasında faro çadırlarında parlıyorlardı. Hayal gücüm onları takip etmeye çalıştı. Ama çok genişlerdi, çok hızlı kaybolurlardı. Yine de, nerede olurlarsa olsunlar, hepsinin hala bana ait olduğunu söyleyebiliyordum. Ve daha ikna edici olanı, önemli temettüler elde ettiğimdi. Buna kaderin işareti dedim. Dolar ya da İngiliz poundu cinsinden ifade edildiğinde, dürüst bir para birikimi. Frank olarak genişletildiğinde, gerçek bir servet. Belki nereye yöneldiğimi şimdiden görüyorsunuzdur. Ama önce size bahanem hakkında konuşmam gerekiyor ve Pinkerton'a gelen değişim. Mamiye'yi eşlik ettiği piknikten yaklaşık bir hafta sonra, Pinkerton duygularının durumunu itiraf etti. Gemide gördüğüm kadarıyla, Mamie'nin berrak gözlerinin ona hizmet ettiğini düşünmüştüm, ben de utangaç aşığı devam etmesi için teşvik ettim. Ve ertesi akşam beni nişanlısını ziyaret etmeye götürdü. Onunla arkadaş olmalısın, Ludon, her zaman benimle arkadaş olduğun gibi, dedi, zavallı bir sesle. Hoş olmayan şeyler söyleyerek mi, diye yanıtladım. Bunun genç bir hanımefendiyle arkadaş olmanın yolu olduğunu sanmıyorum ve piknikten beri ben deneyimli bir adam olmaya başladım. Evet, orada soylu davranıyorsun, sana nasıl hayran olduğumu tarif edemem, diye ağladı. Ama asla ihtiyacı olmayacak, her avantajı yaşadı. Tanrı bilir onu hak etmek için neler yaptım. Ah dostum, ne büyük bir sorumluluk, her zaman dürüst olmayan sert bir adam için. Hazır ol, yaşlı adam, dedim. Mamie'nin pansiyonuna vardığımızda, Jim neredeyse gözyaşlarıyla beni tanıttı. İşte Ludon, Mamie, dedi. Onu sevmeni istiyorum, büyük bir doğası var. Kesinlikle bana yabancı değilsiniz, Bay Dodd, dedi zarif bir ifadeyle. James, senin üzerine dekan yapmaktan asla yorulmaz. Sevgili hanımefendi, dedim, arkadaşımızı biraz daha tanıdığınızda, sıcak kalbi için büyük bir pay ayıracaksınız. Tanrım, iyiliği, onu beslemek, giydirmek ve benim için çalışmakla ilgilenmekti, bunu karşılayamayacağı zamanlarda bile. Eğer şimdi yaşıyorsam, bunu ona borçluyum. Hiçbir adamın daha nazik bir arkadaşı olmadı. Ona iyi bakmalısınız, diye ekledim, omzuna elimi koyarak. Ve onu iyi bir şekilde tutun, çünkü o buna ihtiyaç duyuyor. Pinkerton bu konuşmadan çok etkilendi ve korkarım Mamie de öyle. Kabul etmeliyim, taktik dışı bir performanstı. Arkadaşımızı biraz daha tanıdığınızda, hoş bir şekilde söylenmemişti. Ve, onu iyi tutun, çünkü ona ihtiyacı var, suçlama gibi yorumlanabilirdi. Ama beraat kararınızın güveniyle önünüze koyuyorum. Genel ton mu, patronaj? Öyle bile olsa, suç tamamen bana mı ait? Pinkerton'un zaten şüpheli bir adım atmış biri olduğunu varsaymam, zavallı kadını rahatsız etmiş olmalıydı. Apollo'nun şarkılarını anlatıyor olsaydım bile, yine de tiksinmiş olmalıydı. Ama burada Paris'e 2 adım vardı. Jim evlenecekti ve dolayısıyla benim topluluğuma daha az ihtiyacı vardı. Gelinini mutlu etmemiştim
ve belki yok olmak daha iyiydi. Bir gece geç saatlerde konuyu arkadaşıma açtım. Harika bir gündü benim için. Az önce bankaya 5.000 Catamount doları yatırmıştım. Jim, hisse senedi açısından parmağını kaldırmayı reddettiği için, tüm risk ve kar bana aitti ve stout ile krakerlerle kutluyordum. Önce ona söyledim, eğer işleriyle ilgili herhangi bir endişe veriyorsam, sadece bir haber vermesi yeterli, teklifimi daha fazla duymak zorunda kalmayacaktı. O en samimi ve en iyi arkadaşımdı. Ama aynı zamanda hayatımın ellerimde boşa gittiğini hissediyordum. Tüm gerçek çıkarlarım beni uzaklaştırıyordu. Üstelik artık evlenecek, yeni ilgi alanları edinecekti ve aşırı aşinalığımız karısına bile acı verebilirdi. "Ah hayır, Ludon, yanıldığını hissediyorum," diye sıcak bir şekilde araya girdi. "O senin doğanı takdir ediyor." Ne kadar iyi olduğunu söyledim ve devam ettim. Ayrılığımızın uzun sürmeyeceğini belirttim. İşlerin gidişatı gereği 2 yıl içinde Amerika Cumhuriyeti için küçük bir servetle katılabileceğimi, ama Fransa'da dikkat çekici bir servet olarak değerlendirileceğini düşünüyordum. Kaynaklarımızı birleştirip kış için Paris'te, yaz için Fontainebleau yakınlarında bir ev sahibi olabilirdik. Orada günlerin uzun ve mutlu olacağı ve küçük Pinkertonların Batı'nın para açlığından uzak, pratik sanatsal işçiler olarak yetişeceği bir yer. "Bırak o zaman ben gidiyorum," diye bitirdim. Bir kaçak olarak değil, öncü olarak. Pinkerton adamlarının yürüyüşünü yönetmek için. Böyle tartıştım ve yalvardım, duygusuz değil. Arkadaşım karşımda oturmuş, çenesini eline yaslamış ve, tek o müdahale dışında, sessizdi. "Bunu arıyordum, Ludon," dedi bitirdiğimde. "Gerçekten acı veriyor. Ben çok acımasız bencilim. Ve bunun pikniklere ölüm darbesi olduğuna inanıyorum. Asanızla onların kalbi ve ruhu olduğunuzu inkar etmek boştur. Cesaretin, zekan, mizahın, şövalyeliğin, o atmosferi sen yaratıyordun. Ama tüm bunlara rağmen, sen haklısın ve gitmelisin. Haftada 40 dolara güvenebilirsiniz. Ve Depev şehri, bu eyaletin doğa merkezlerinden biri, beklediğim gibi ortaya çıkarsa, belki 2 katı olabilir. Ama zaten 40 dolar, ve sanırım 2 yıl önce neredeyse dilenci gibi değildin." "Ben buna düşmüştüm," dedim. "Vahşiler sana hiçbir şey vermedi ve şimdi buna sevindim," diye bağırdı Jim. "Şunu düşün, efendi, ve o soğukkanlı Miner. Evet, sadece Depev şehrinin patlamasına izin ver. Ayağa kalk, git, ve 2 yıl sonra, gün B, Paris'te seninle el sıkışıyorum, Mamie kolumda, Tanrı onu korusun." Bu tarzda gece boyunca konuştuk. Ben yeni bir özgürlüğün sevincini duyuyordum. Pinkerton zaferimle gurur duyuyor, mutluluğumda seviniyordu. Seçtiği cesur küçük kadının sıcak bir parıltısı odayı dolduruyordu, havada kaleler ve kulübeler, Fontainebleau, türlü hayaller. Uykunun göz kapaklarımızdan kaçmasına şaşırmak gerekmez. Ofis saatinde üçümüz, sonra Pinkerton patentli koltuğunun mekanizmasında. Hayatı 2 ayrı alana bölünmüş olarak görmek adet haline gelmiş, uyku ve uyanık, oyun ve iş. San Francisco'daki kariyerimin iş tarafını artık bitirdim. Dikkat dağıtma bölümüne yaklaşıyorum ve burada bulunacak olan Wrecker'ın hikayesine, neredeyse eşit bir pay sahibi olduğum bölüme. Tüm mesleklerimle birlikte, haftada 6 öğleden sonra ve 2-3 akşam elimde kalıyordu. Bu durum, olağanüstü biçimde manzaralı bir şehirde yabancı olmanın da verdiği hoşlukla, çok güzeldi. Bir zamanlar kendime amatör Parislili adını vermiştim. Şimdi ise bir sahil karakterine dönüşmüştüm. Gizlice, iskelelerde gezerken, utangaç mahalleleri sık sık ziyaret ederken, tuhaf karakterlerle tanışma kazığı olan biri. Çin'i ve Meksika kumar cehennemlerini ziyaret ettim. Alman gizli toplulukları, denizci pansiyonları ve her renkten, dalış yerleri, itibarsızların tehlikeli mekanları. Yağlı Meksikalı ellerin bir bıçakla masaya sabitlendiğini gördüm, hile yapan için. Denizcilerin kamu caddesinde yere vurulduğunu, bilinçsiz olarak gemilere taşındığını. Atışlar oldu. Duman ve şirket kapılardan dağıldı. Soğuk Polonyalıların San Francisco'yu yerle bir etme yöntemlerini tartıştığını duydum. Öfkeli işçiler ve kadınların Sandlot'taki tribüne bağırdığını. Kearney'nin kendisinin bir dar ağacına abone topladığını, üreticilerden sarkıtılacak bedenlerin süsleyeceğini ilan ettiğini. Tüm bu proleter savaş hazırlığı, tek Bay Coleman'ın adı ve şöhretiyle dağıtıldı. O aslan vigilantlerin kendini toparlayıp kulaklarını sallayacağı kalmıştı ve tüm kavgacı kalabalık susturuldu. Ne tuhaf bir tavırdı bu.
Özel bir tüccar olarak orada fark edilmeden yaşamak ve tüm bir şehir tarafından böyle korkulmak. Binlerce kasabada ve farklı çağlarda korkaklık ve sokak çatışmalarının katliamı. Ama başka nerede bir manzaranın tadını çıkarabilirdim? Coleman'ın sessiz bir mahallede dalgalı bir yürüyüşle tepeden inerken büyük uyluğuna nazikçe tokat attığını. Ama bu tarihi figür, hafızamın San Francisco'sunun sessiz bir köşesinde durur. Gerisinde, serseri bir eskizçinin harika anıları. Zevkim gecekondu mahallelerindeydi. Küçük İtalyam. Orada küçük yemek dükkanlarının pencerelerine bakardım. Cenova ya da Napoli'den makarna ve Chianti, Garibaldi'nin portreleri, renkli siyasi karikatürler. Ya da Körfez'in kulak halkalı bir balıkçısıyla, Bay Ofstria ve Bay Rusya tasarımları üzerine yüksek sesli tartışmalar. Küçük Meksika'nın dağınık, yamaca yayılmış yalnızlığını sık sık dolaşırdım, çılgın ahşap evler, sonsuz merdivenleri, tehlikeli dağ keçi yolları. Binlerce tuhaflığıyla Çin mahallesi beni çeker ve tutardı. Belirsiz, ırklar arası atmosferinden hiçbir zaman doyamazdım, canlandırılmış bir müze gibiydi. Sıradan Amerika'da satılmak üzere hazırlanmış nekromantik görünümlü sebzeler vitrinlerde. Tapınak kapıları açık, joss stick kokusu Amerikan havasında akıyor. Doğum odası uçurtmaları, batı telgraf tellerine asılmış. Kağıt dualar, ticaret rüzgarında batı olukları boyunca uçuşuyor. North Beach'te sık sık gezgindi. Boğazlara ve devasa Cape Horner'lara bakardım, tam Alpe'ye doğru sürünen denize. Oradan eve dönerken, o tuhaf ve pis kulübeyi de ziyaret edebilirdim, toprakla döşenmiş, vahşi hayvan ve kuş kafesleriyle çevrili. Harabe bir tezgahın başında, maymunların çığlıkları ve hayvanat bahçesi kokusu, 40 çubuklu dokunuşlu bir atmosfer, viski ve hayvanları kadar kirli bir sahip. Hatta Nob Hill'i bile ihmal etmezdim. Kendisi de bir tür gecekondu bölgesiydi. Sadece milyonerlerin yaşam alanı. Orada, tepenin zirvesinde, insan gürültüsünün ve ticaret rüzgarının üzerinde, sarayları arasındaki ıssız sokaklarda yaşarlardı. Ama San Francisco yalnızca kendisi değil. O, yalnızca birliğin en ilginç şehri ve ırk ile değerli metaller için en büyük erişme potası değil. Ayrıca Pasifik'in kapılarını da koruyor. Başka bir dünyaya, insanlık tarihinin daha eski bir çağına giriş limanı. Başka hiçbir yerde bu kadar uzun gemi göremezsiniz. Horn çevresinden, Çin'den, Sydney'den, Hindistan'dan gelenler. Ama o derin deniz devleri arasında, neredeyse fark edilmeden, ada şuneri sınıfı dolaşır. Suyun alçağında, yüksek direkler ve zarif hatlar, yat gibi donanımlı. Personeli kahverengi tenli, yumuşak konuşan, tatlı gözlü yerli denizciler. Güney Denizi plajlarından kalma harika çift uçlu tekneleri. Bunlar içeri girer ve çıkar, dünya tarafından fark edilmez. Gazete basınında sadece küçük bir not. Konserve somon, cin, süslü pamuk parçaları, kadın şapkaları ve Waterbury saatleriyle gitmiş. Ve bir yıl sonra, eve kadar koprayla dolu ya da inci istiridyesiyle derinden çökmüş olarak geri dönerler. Benim için, amatör Parislili karakterimde, bu ada trafiği ve ada dünyası merak sınırlarının ötesine geçmişti. Batının ve günümüzün kıyısında duruyordum. 1700 yıl önce, 7000 mil doğuda, bir lejyoner durmuştu, belki Antoninus duvarına bakarak, kuzeye, Piklerin dağlarına. Zaman ve mekan açısından, geniş Pasifik'teki uçurum evinden bakan ben, o adamın varisi ve benzeriyim. Her ikimiz de Roma İmparatorluğu'nun eşiğinde duruyoruz. Ya da şimdilerde Batı uygarlığı dediğimiz şeyin. Her ikimiz de romanlaştırılmamış topraklara bakıyoruz. Ama ben sıkılıyordum. Geriye nazik bir gözle Paris'e bakıyordum. Ve kayıtsızlığımı özleme dönüştürmek için bir dizi olayın birikmesi gerekti. Bu olayların ilki, beni San Francisco'da sınırlarının ötesinde bir isime sahip biriyle tanıştırdı. Yeni bir gecekondu yeri keşfetmiştim. Kırıltınık, kumlu kayalıklar, derin kesimler, yalnız, eski evler ve sokakların uçları. Şehir etrafını sıkıca doldurmuş ve trafikle hırlamaktaydı. Ama dar sınırları içinde hoş bir huzur sunuyordu. Ve sabahları neredeyse kırsal bir tenhalık. Dik bir kum tepesinde, bu mahalle, her biri küçük bahçeli ev sıraları arasında güvensiz bir temele oturmuştu. Oraya çökmüş bir patikadan inip evlerin önünde oturur, eskiz yapardım. İlk gün, zemin kat penceresinden beni izleyen genç bir kişi gördüm, yakışıklı, erken kel, hem canlı hem de ilgi çekici bir ifadeye sahip. İkinci günde yalnızca biz ve manzaradık, baş sallamak doğal geldi.
Üçüncü gün, kendi mevziinden çıktı, eskizimi övdü ve sanatçıların ani samimiyetiyle beni dairesine davet etti. Ve kendimi garip nesnelerden oluşan bir müzenin ortasında buldum. Kürekler ve savaş sopaları ve sepetler. Kaba oyma taş heykeller. İplikli kabuk süsler. Kokostan kaseler ve karl tüyleri. Başka bir dünyadan, başka bir iklimden, başka bir ırktan kanıtlar. Ve bu nesnelerin uygun bir yorumu da vardı, yeni tanıştığımın sohbetinde. Muhtemelen onun kitabını okumuşsunuzdur. Adalar arasında nasıl akıl tuttuğunu, açlık çektiğini ve kar ettiğini biliyorsunuzdur. Onunla sanatçı ile sanatçı olarak karşılaştım, aylarca ofis ve pikniklerden sonra. Hayal edebilirsiniz ne kadar cazipti o konuşma ve ne kadar zevkle dinledim. İlk kez adaların isimlerini duydum. İlk kez büyüye girdim. Ve o mu ile döndüm. O mutlu adamın kendi maceralarını anlattığı bir başka kitapla. İkinci olay daha dramatikti ve geleceğim üzerinde bir etkisi olacaktı. Bir gün Telegraf Hill'in altındaki tekne iskelesinin yakınında duruyordum. Belki 1800 tonluk büyük bir bark, olağan demirleme noktasına yaklaşıyordu. Dikkatsizce izliyordum. Tam o sırada iki adamın gemiyle birlikte yürüdüğünü gördüm. Bir kıyı teknesine bindiler, kürekçiden küreklerini zorla aldılar ve durduğum yere doğru çektiler. Şaşırtıcı kısa sürede merdivenleri tırmanarak çıktılar. İkisi de ön direk elleri için çok iyi giyinmişlerdi. Her ikisi de güçlü bir duygunun etkisi altındaydı. "En yakın polis ofisi," diye bağırdı öndeki. "Bu taraftan," dedim ve hemen aralarına düşerek hızlandım. "Ne oldu? Hangi gemi o?" "İşte o Gleaner," diye yanıtladı. "Ben başmemurum, bu beyefendi üçüncü. İfadelerimizi vermemiz gerekiyor, mürettebat. Görüyorsun, kaptan bizi yakalayabilir. Ve bu bir tür şey değil benim için yatak. Zamanımda bazı sert kutularla yelken açtım ve rüzgarlı bir günde iğnelerin kum gibi uçtuğunu gördüm. Ama asla bu babamızla eşleşmedim. Hook'tan Farallonlara kadar hiç durmadı. Son adam 16 saat önce düştü. Adamlarımız paket farelerdi ve sert kalabalıklar kafaları kum torbasına saldırdı. Ama kaptan atışa başladığında yeterince hasta görünüyorlardı. "Artık bitti," dedi diğeri. "O artık denize gitmeyecek. Beni yoruyorsun," diye karşılık verdi üstü. "Eğer sağlam karaya çıkar ve sonraki 10 dakika içinde linç edilmezse, yapacaktır. Sahiplerin hafızası halkınkinden daha uzun. Yanında duracaklar. Yılın her günü bu kadar zeki kaptan bulmazlar. O çok iyi bir kaptanın oğlu, şüphe yok," diğeri içtenlikle onayladı. "Neden? Gleaner'da 3 gezilik boyunca hiç maaş ödendiğini sanmıyorum." "Maaş yok mu?" diye bağırdım, denizcilikte hala acemiydim. "Direkten önce denizcilere değil," diye onayladı şef. "Erkekler temizlendi, belki de bu kadar yumuşak iş kabul ettiklerini düşünmüyorlardı." Maaş ödemeyen ilk gemi değil. Tempomuzun yavaşladığını fark ettim. Hatta o zamandan beri sık sık merak ettim, başlangıçtaki koşuşturma yalnızca gösteri için miydi? Polis ofisine varıldı. İfadeler verildi. 5 adamın vahşice öldürüldüğü, bazılarının soğukkanlı bir vahşetle. Sandy Hook'tan San Francisco'ya uzanan korkunç hikayeler. Polis zamanında gönderildi. Ama çok geç kaldı. Biz gelmeden önce, serseri iskeleye sızdı, kalabalıkla karıştı ve bir tanıdığının evinde sığınak buldu. Gemi ise yalnızca son kurbanlar tarafından terk edilmişti. Neyse ki bu kadar hızlı olmuştu. Ama kelime kıyı karakterleri arasında yayılmaya başladığında, hastaneye taşınan son kurban, kaçanlar ise mucize eseri dolaşmaya ve yaralarını göstermeye başladı. Şehrin o kısmında garip bir huzursuzluk hüküm sürüyordu. Erkekler halka açık yerde gözyaşı döküyordu. Eskiden denizcilerin acımasızlıklarına alışmış patronlar, ellerini gökyüzüne kaldırdı. Gleaner'ın kaptanına gelince, o gece bir varilde Körfez'den kaçak olarak getirilmişti. Zaten 2 gemide hapishane ve dar ağacını cesaretle atlatmıştı. Ve son anlatımlara göre, şimdi Batı Okyanusu'nda başka bir gemiye komuta ediyor. Bay Nares'in, arkadaşım, üstünün kaçmasını kasıtlı olarak sağlayıp sağlamadığından hiçbir zaman tam emin olamadım. Onun gibi biri için yasaya karşı sadakati tercih etmek doğal olurdu, Afterguard'ın lehinde olmak, onun önyargısıydı. Ama bu mesele yalnızca varsayım olarak kalmalı. Onu tanıdığım kadarıyla, bu konuda hiç konuşmadı. Gleaner yolculuğuyla ilgili hiçbir konuda iletişim kurmadı. Hatta polis ofisine yürürken, 3. Subay Johnson ile tartışmıştı. Johnson pes etmemesi gerektiğini söylüyordu, kaptanı kınamak için de.
Bay Nars olumsuz karar vermişti. Muhtemelen hiçbir şeye varmayacak ve San Francisco'da çok iyi arkadaşları vardı. Ve gerçekten de hiçbir şeye varmadı. Johnson'la ise sık sık buluşuyordum. Bu adam memleket ve kendisi Amerikalı olduğunu iddia etse de, ne İngilizcesi ne de eğitimi bunu doğrulamıyordu. Muhtemelen İskandinav doğumlu, uzun süre İngiliz ve Amerikan gemilerinde turşu edilmiş. Ana dilini çoktan kaybetmişti. Zihnen en azından, oldukça milliyetsizleşmişti. Yalnızca İngilizce düşünüyordu, ya da öyle çağıralım. Doğası gereği insanlığın en yumuşak, en nazik ve en zayıflarından biriydi. Ama denizin uzun süreli acımasızlığına alışmıştı ve hikayeleri bazen beni sakinleştirirdi. Görünüşü, uzun, hafif kilolu, cesur ve ileriye çıkıntılı, koyu saçlı ve temiz, kahverengi bir yüz. Bir sandalyede otururken bir baronet ya da askeri subay için geçerdi. Ama ayağa kalkmasına izin ver ve tam bir koz Jack'e dönüşürdü. Dudaklarını aç, dil bilgisiz saçmalıklar akardı. Birçok yerde bulunmuştu, adalar dahil. Cape Horn'un kar fırtınalarından ve donmuş çarşaflardan söz ederken, bir gün o kanakalar arasında gezmek niyetini açıklardı. Yakında onu kaybedeceğimi sanmıştım. Ama önce maaşlarını dağıtması gerekiyordu. Sanırım bu kasabayı kırmızıya boyamam gerekecek, diye abarttı, ama hiçbir adam daha yumuşak bir dağılma yoluna çıkmamıştır. Günlerinin çoğunu Black Tom'un pubunun arka odasında geçiriyordu. Eski bir özel grupla, hepsi Güney denizlerinden, hepsi kısa boru ve yuvarlak gözlükle uzun hikayeler anlatan destekçiler. Black Tom's ön tarafı, 4. sınıf bir görünüm sunuyordu. Kanaka denizcilerine, toprak, siyah başlı tütüne, kötü purolara, daha kötü cine adanmış bir bar. Gitarlar ve banjolar gerileme halinde. Sahibi, güçlü renkli bir adam. Aynı anda bir publican, bir mahalle politikacısı, kuzular ya da yıkıcılar, Tugayı'nın lideri, parti patronlarının emrindeydi. Belediye başkanlarına katılması gereken kulüpler vardı ve güvenilir bir cimp olarak hareket ederdi. Ön odalar gürültülü, itibarsız ve hatta güvenli bile değildi. Daha da kötüsünü gördüm. Ama daha az skandallı yerlerde. Tom sık sık sarhoştu ve şüpheciler bir faydalı beden olsaydı, yer kapalı olurdu. Bir günü hatırlıyorum, seçimden kısa süre önce, çok iyi giyinmiş kör bir adamı gördüm, uzun süre siyahiyle istişare halinde. İkisi çok dağınık görünüyordu, içiciler saygıyla geri çekilip onları ani bir mahremiyette bırakmıştı. Komşuma sordum. Bana söyledi, kör adam, bazıları tarafından, kral olarak adlandırılan seçkin bir parti lideriydi. Ama daha çok kör beyaz şeytan lakabıyla tanınıyordu. Kuzular çok kötü aranıyor olmalı, diye ekledi muhbirimiz. Burada körlerin bir eskizi var, tezgaha yaslanmış. Bir sonraki sayfada ise, aynı şekilde alınmış bir saat sonra, Black Tom'un bir kalabalığı Smith ve Wesson ile tehdit ettiği bir not. Böyle yüksekliklere ve derinliklere yükseldik ve düştük, salonun ön kısmından. Ama arka odalarda, küçük gayri resmi Güney Denizi topluluğu başka bir dünyadan konuşuyordu. Eski şuner kaptanları, eski Güney Denizi tüccarları, aşçılar ve arkadaşlar. Daha yumuşak bir ırk arasında yaşayarak yumuşamış yaratıklar. Gerçek insanlar, ama okumakla değil, garip bir deneyimle yetişmiş. Günlerce birlikte onların ipliklerini dinleyebilirdim, solmayan bir zevkle. Hepsinde gerçekten şiirsel bir dokunuş vardı. Sahil tarayıcısı, sıradan bir serseri değilse, sanatçının kötü akrabasıydı. Johnson'ın anlatamayan konuşmasında bile, ah evet, onlarda zararı yok kanakaların, ya da, o evet, güzel bir adanın oğlu, dağlık bir yer, o adadan hiç ayrılmamalıydım, bir takdir coşkusu vardı. Diğerlerinin bazıları ise ustaca konuşanlardı. Uzun hikayelerinden, karakter çizimlerinden ve manzara betimlemelerinden kafamda bir görüntü oluştu. Adalar ve ada yaşamı, dik kıyılar, kuleli dağ zirveleri, sarkan ormanların derin gölgesi, resifteki huzursuz dalgalar ve lagünün bitmek bilmeyen huzuru. Bir imparatorluğun güneşi, ayı ve yıldızları parlaklıkta parlıyor. Bu sahnelerde hareket eden adam neredeyse düşmüş, kadın ise Havva'dan daha güzel. İlkel lanet kaldırılmış, yabancı için yatak hazırlanmış. Hayat sürekli müzikle aydınlanmış, misafir hoş karşılanmış, tekne teşvik edilmiş ve uzun gece şiir ve koro şarkısıyla dolmuş. Bir adam başarısız bir sanatçı olmalı. Paris sokaklarında açlıktan ölmüş olmalı.
Ticari bir güce bağlanmış olmalı, önce bu arzuları düşünemeden. Rüzgarlı, gürültülü San Francisco'da, Pinkerton'un hareketli ofisinde, hatta zaman zaman geriye bakıldığında Paris bile sönmüştü. Daha az cezbedilen birçok insan vizyonlarını gerçekleştirmek için her şeyi göze alırdı. Ama ben doğası gereği maceracı değildim, inisiyatifsizim. Beni eski yollardan saptırmak ve cennet adalarına göndermek için bir dış güç gerekiyordu. Kaderin kendisi de uygun bir kama kullanmak zorundaydı. Ve o alet, farkında olmadan, zaten pirinçten yapılmış elindeydi. Bir öğleden sonra, büyük, camlı, gümüş bir salonun köşesinde oturuyordum. Bir dirsekte ücretsiz öğle yemeği, diğerinde yerel yeteneklerin sanat eseri. Ayak sesi ve aniden seslerin uğultusu, sallanan kapılar geniş açıldı ve mekan fırtına gibi taşındı. Giren kalabalık, çoğunlukla denizci adamlar ve hepsi son derece heyecanlı. Bir çekirdek ya da genel merkez içeriyordu. Geri kalanı onu çevreleyen ve çocukken Punch and Judy adamına eşlik eden kalabalık gibiydi. Söylenti barın etrafında yayıldı, bunlar Kaptan Trent ve İngiliz birici Flame Scott'un hayatta kalanlarıydı. Bir İngiliz savaş gemisi tarafından Midway adasında ele geçirilmiş, o sabah San Francisco körfezine varmış ve şimdi taze açıklamalar yapıyorlardı. Kısa süre sonra onları iyi gördüm. 4 kahverengi, denizci gibi adam, tezgahın yanında duruyordu. Biri kanakaydı, aşçı, bana bildirildi. Biri bazen ince bir şarkıya dönüşen bir kanarya kafesi taşıyordu. Birinin sol kolu askıda duruyordu, biraz centilmen gibi ama hasta görünüyordu, yara ciddi olmuş ve tam iyileşmemişti sanki. Ve kaptanın kendisi, kırmızı yüzlü, mavi gözlü, kalın yapılı, 5-40 yaşında, sağ elinde bir bandaj. Olay beni etkiledi. Özellikle kaptanı, aşçıyı ve öndeki ellerin sokakta yürürken barları ziyaret ettiğini görmek beni etkiledi. Ve bir şey beni etkilediğinde, eskiz defterimi çıkarırdım. 4 kazabetçinin eskizini çalmaya başladım. Kalabalık tasarımıma sempatiyle yaklaştı ve odanın karşısında net bir yol açtı. Böylece etkinleştirilen ben, giderek artan bir yakınlıkla Kaptan Trent'in yüzünü ve tavrını gözlemlemeye devam ettim. Viski ısıtmış, izleyiciler cesaretlendirmişti. Kaptan talihsizliğinin hikayesini tekrar anlatıyordu. Kulağıma gelen kırıntılar, sancak tarafında doldurması, kuzeybatıdan aniden ortaya çıktı, işte oradaydı, tam sağlam ve kuru. Ara sıra bir adamı sorardı. Öyleydi mi, Jack? Ve adam yanıtlardı. İşin böyleydi, Kaptan Trent. Sonunda halka yönelik sempati yeni bir dalgayla dile geldi. Lanet olsun bu Admiralty Charts'lara, ben de bunu söylüyorum. Başların sallanması ve onay mırıltılarından anlayabildim. Kaptan Trent kamuoyunun gözünde bir centilmen ve titiz bir navigatördü. Bu süre zarfında eskizim bitmişti. 4 adam ve kanarya kuşu, hepsi mükemmel benzerlikler, özellikle kanarya kuşu. Kitabımı kapattım ve meyhaneyi terk ettim. Hayatımın birinci sahnesinden ayrılacağımı hiç düşünmemiştim. Ama sahne, ya da daha doğrusu kaptanın yüzü, bir süre hafızamda kaldı. Ben peygamber değildim, dediğim gibi. Ama başka bir şeydim, gözlemciydim. Ve bir şeyi biliyordum, bir adam korktuğunda anlardım. Flame Scott'dan Kaptan Trent rahat konuşuyordu. Hazırdı, gürültülüydü. Ama mavi gözlerinde soğukluğu hissedebiliyordum, yüz hatlarında sürekli bir dehşetin titreşimi. Sertifikası için mi titriyordu? Bana göre, çok daha derinden bir korku vardı adamın içinde. Ve içmeye döndüğünde, bu korku onu terk etmiyordu. Bir arkadaşımın bir demiryolu kazasından sonra bir ay boyunca titrediğini hatırladım. Kaptan Trent gergin bir adam gibi görünmüyordu. Ama tam bir inançla, onun da benzer bir vaka olması gerektiğine karar verdim. Ertesi sabah Pinkerton'u benden önce uyanmış buldum. Her zamanki masada oturmuş, Daily Occidental dediğim gazetenin derinlemesine incelemesine dalmıştı. Bu bir kağıttı. Batıdaki kardeşleri arasında yalnız kalmıştı, diğerleri büyük harfler, başlıklar, aliterasyonlar, kendinden emin yanlış alıntılar ve kalitesiz duygularla doluydu. Yalnızca Occidental, sıkıcı, aklı başında, Hristiyan bir beyefendi tarafından yazılmış gibi duruyordu. Yalnızca bilgi iletmek isteyen biri. Tek değeri buydu. Ve iş konularında en iyi bilgiliğe sahip olduğu genel kabul görüyordu. Ludon, dedi Pinkerton, günlükten başını kaldırarak, zaman zaman ateşte çok fazla demir olduğunu düşünüyorum. Benim fikrime göre, $1 gördüğünde al, elini uzat.
Peki, işte burada Pasifik'in ortasındaki bir resifte bir yığın var. Jim, zavallı adam, diye bağırdım. Henüz Depew şehriyi mi kastediyorsun, bu eyaletin yeşil merkezlerinden birini. Değil mi? Sadece dinle, diye araya girdi Jim. Berbat bir kopya, muhabirin ateşi yok. Ama gerçekler sanırım yeterince doğru. Ve okumaya başladı. Dün bu limana gelen H.B. 1000. S. Tempest, Kaptan Trent ve İngiliz Brig Flying Scots'dan 4 adam, 12 Şubat'ta Midway adasında terk edildi ve büyük ihtimalle ertesi gün kurtarıldı. Flying Scot 200 ton ağırlığındaydı, Londra'da sahiplenildi ve neredeyse 2 yıldır dolaşıyordu. Kaptan Trent, Aralık ayının 8'inde Hong Kong'dan pirinç ve küçük bir karışık ipek, çay ve Çin ürünleri yükünü. Toplam $10.000 değerinde, tamamen sigortalı, bu limana getiriyordu. Kütük'te bolca güzel hava var, hafif havalar, sakinlikler ve fırtınalar. 28 kuzey enleminde, 177 batı boylamında, suyu çürüyünce ve Hoyt'un Kuzey Pasifik rehberi tarafından yanıltılınca, orada bir kömür istasyonu olduğu bilgisiyle. Kaptan Trent Midway adasına koydu. Adayı çoğunlukla mercan resifiyle çevrili, gerçek bir kum bankı olarak buldu. Kuşlar çok boldu, lagünde iyi balıklar vardı ama odun yoktu. Kazılarak elde edilen su tuzluydu. Büyük bankın kuzey ucunda, 15 kulaç derinlikte iyi bir tutunma alanı buldu. İşte burada, 7 gün boyunca sakinlikle mahsur kaldı. Mürettebat su sıkıntısından ağır acı çekti. Yalnızca 12'si akşamı KKD'den hafif bir rüzgar yükseldi, kabararak geldi. Kaptan Trent hemen demirini kaldırdı ve çıkmaya çalıştı. Gemi geçide doğru ilerlerken, rüzgar aniden durdu, sonra kuzeye ve hatta kuzeybatıya döndü. Biriji kumun üzerine sürdü, saat 6'dan 20 dakika kala. John Wall'ın, yerli Finlandiyalı ve İsveç doğumlu Charles Holdorsen boğularak öldü. Bir tekne indirmeye çalışırken, yüzemedikleri için, fırtına çok karanlıktı ve kırıcı sesleri her şeyi boğuyordu. Aynı zamanda mürettebattan John Brown'un kolu düştü. Kaptan Trent ayrıca bildirdi. Brig ilk başta mercanlara ağır saldırı yaptığını düşünüyor. Engelin üzerinden geçti ve şimdi kumun içinde, başının çok aşağısında yatıyor, sağa eğilmiş. İlk çarpışmada biraz hasar aldı. Pirinç muhtemelen tamamen yok. Ama yükün daha değerli kısmı afterhold'da ve güvende. Kaptan Trent uzun teknesini deniz için hazırlarken, Tempest geldi. Amiralite emrindeydi. Adalara kazabeler için ziyaret. Hayatta kalanların listesi, Hull, İngiltere'den Kaptan Jacob Trent. Elias Gaddedal, eşi, Christiansen, İsveç doğumlu. Ahwing, aşçı, Sana'dan, Çin yerli. Glasgow, İskoçya doğumlu John Brown. Londra, İngiltere'den John Hardy. Flying Scot 10 yaşında ve bu sabah Lloyd'un temsilcisinin emriyle, sigortacıların yararına halka açık artırmada satılacak. Satış, tüccarlar borsasında saat 10'da. Daha detaylı. Öğleden sonra muhabir, H.B. 1000. S. Tempest'in 1. subayı Teğmen Sebright'ı Palace Otel'de buldu. Subay biraz zaman sıkıntısı yaşıyordu. Ama Kaptan Trent'in verdiği anlatımı tüm ayrıntılarıyla doğruladı. Ekledi, Flying Scot mükemmel bir rıhtımda. Şiddetli bir kuzeybatı fırtınası gelecek kışa kadar sürebilir. Edebiyat konusunda asla bir şey bilmeyeceksin, dedim, Jim bitirince. Bu iyi, dürüst, sade bir eser ve hikayeyi net anlatıyor. Sadece bir hata görüyorum, aşçı Çinli değil. O bir Kanaka, bence Hawaii'li. Neden, bunu nereden biliyorsun, diye sordu Jim. Dün tüm çeteyi bir meyhanede gördüm, dedim. Hikayeyi bile duymuş olabilirim. Kaptan Trent'in kendisinden duymuş olabilirim. Bana susamış ve gergin gibi geldi. Bu önemli değil, diye bağırdı Pinkerton. Mesele şu ki, bu dolarlar resifte yatıyor mu diye düşünüyorsun. Karşılığını alacak mı, diye sordum. Şeker türöstü gibi öde, diye bağırdı Pinkerton. İngiliz subayın güvenlik hakkında ne dediğini görmüyor musun? Kargo 10.000 değerinde değil mi? Şunerler az önce yalvarıyor. Ben en iyisini ayda 250 ile alabilirim ve bu nasıl ekleniyor? Bana %300 gibi görünüyor. Unutuyorsun, diye itiraz ettim. Kaptan bizzat pirinç hasarı olduğunu ilan ediyor. Bu bir nokta, biliyorum, diye itiraf etti Jim. Ama pirinç yavaş bir ürün. Çay ve ipleklere bakıyorum. Tek bulmamız gereken oran, manifesto bunun hakkını verecek. Lloyd'u bu amaçla açtım, kaptan 1 saat içinde orada buluşacak. Sonra o hücreye sanki ben çalmışım gibi gönderildi.
Üstelik, diye devam etti, bir enkazın kabataslak değerini bilmiyorsun. Bakır, kurşun, donanım, çapa, zincirler, hatta tabaklar bile, Ludon. Bana küçük bir şeyi unutmuş gibi görünüyorsun, dedim. O enkazı seçmeden önce onu satın almalısın, ne kadar tutacak? $100, diye yanıtladı Jim, anında. Bunu nasıl tahmin ediyorsun, diye bağırdım. Sanmıyorum, biliyorum, diye yanıtladı ticaret gücü. Sevgili oğlum, edebiyat konusunda bir acemi olabilirim. Ama iş dünyasında sen hep dışarıdan biri olacaksın. James 50. Moody'yi nasıl aldığımı sanıyorsun? 250, tekneleri 4 kat değerinde olmasına rağmen. Çünkü adım listede birinciydi. Yine orada duruyor. Küçük bir figür koyuyorum çünkü mesafe var. Ama ne isim koyduğum önemli değildi. Ücret bu olurdu. Yeterince gizemli, dedim. Bu halka açık bir açık artırma mı? Sıradan bir vatandaş, ben mesela, gelip görebilir miyim? Ah, her şey açık ve düzgün, diye öfkeyle bağırdı. Herkes gelebilir, sadece kimse bize karşı teklif vermez. Eğer yaparsa, dondurulacak. Daha önce denendi, bir kez yetti. Biz bitkiyi tutuyoruz, bağlantıyı bulduk. Ringde $2 milyon var ve hiçbir şey durduramaz. Biri bizim üstümüzden satın almaya çalışsa. Ludon, bu kasabanın çıldırdığını düşünürsün. Artık şehir cephesinde iş alamaz. Şunerler, dalgıçlar, adamlar, hepsi üzerine döner ve fiyatlar ona zarar verir. Ama nasıl girdin, diye sordum. Bir zamanlar sen de dışarıdandın, değil mi? O şeye baktım, Ludon, ve inceledim, diye yanıtladı. Dikkatimi çekti. Çok romantikti, sonra içinde Boodle olduğunu gördüm. İşi düşündüm ve güzel bir sabah Douglas B. Longhurst'un çalışma odasına uğradım. Ona tüm gerçekleri ve rakamları anlattım ve açıkça sordum, beni bu yüzüğe almak ister misin? Yoksa başka bir tane mi başlatayım? Yarım saat sürdü ve döndü. Pembe, dedi. Adını yazdım. İlk geldiğimde o Moody raketi vardı. Şimdi ise uçan Scoot. Bunun üzerine Pinkerton saatine bakarak bir ünlem çıkardı ve tüccarlar borsası için aceleyle koştu. Manifestoları inceleyecek, kaptan ile görüşecekti. Ben ise sigaramı tüttürerek kaldım, her piknik sonrasının düşüncesiyle. Kendi kendime, tüm dolar avcılığı biçimleri arasında bu enkaz işinin hayal gücüme en çok hitap eden olduğunu düşünüyordum. Şehir merkezine giderken bile, San Francisco'nun tanıdık caddelerinin soğuğunda, enkazın bir vizyonu zihnimde pişiyordu. Çok uzaklarda, güçlü bir güneşte, deniz kuşlarının bulutu altında. Ve o zaman bile, daha iyi bir sebep olmadan, kalbim maceraya yöneldi. Pinkerton beni karşıladığında dudaklarını sıkıştırıyordu. Her zamankinden daha dik, büyük bir kararlılığın farkındaymış gibi. "İyi," diye sordum. "Pekala," dedi. "Belki daha iyi, belki daha kötü." Kaptan Trent olağanüstü dürüst bir adam, bir tam. Pazarda olduğumu öğrenir öğrenmez itiraf etti. Hesaplamasına göre, 30 mat kurtarılırsa, bu dışarıdan iyi bir rakam. Ama manifesto daha neşeliydi. Toplam değerin yaklaşık $5.000 ipek ve çay, fındık yağları, hepsi Lazarette'de ve Kearney Caddesi'ndeymiş gibi güvende. Güverte bir yıl önce yeni bakır olarak döşenmiş. Bir sınırdan fazla 150 kulaçlık zincir. Bir lüks değil, ama içinde Boodle var. Ve deneyeceğiz. O saatte saat 10'a geliyordu. Hemen satış yerine gittik. Uçan Scoot, bizim için çok önemli olsa da, halkın çok az ilgisini çekiyordu görünüşe göre. Müzayede sahibi, belki 20 büyük adamla çevriliydi. Çoğunlukla gerçek batı yapısında, uzun bacaklar, geniş omuzlar ve, sıradan zevke göre, gereksiz süslemeler. Neşeli, gösterişli bir yoldaşlık hüküm sürüyordu. Bahisler uçuyor, lakaplar havada dönüyordu. Çocuklar, çok çocuksudu. Ve açıkça iş için değil, eğlence için oradaydılar. Bunların tam tersi olarak, arka köşede arkadaşım Kaptan Trent'in figürünü fark ettim. Kaptanın eski gemisinin son sesini dinlemeye gelmiş olması gibi bir his. Kendini dünden beri siyah kıyafetlerle yeniden giydirmişti. Sol üst cepte ipek köşe gösteren bir mendil. Alt tarafta, diğer yanda, kağıtlarla dolu. Pinkerton bu adama yüksek bir karakter atfetmişti. Gerçekten de çok açık sözlü görünüyordu. Ve o erdemi tekrar izlemek için yüzüne baktım. Kırmızı, geniş, telaşlı ve, sanırım, sahte. Tüm adam belirsiz bir endişe hasta görünüyordu. Orada dururken, gözlemimden habersiz, tırnaklarını yırttı, yere somurtu bakışlar attı ya da aniden keskin ve korkuyla geçenler üzerine baktı.
Satış başladığında ona bir tür hayranlıkla bakıyordum. Bazı ön hazırlıklar saygısız, kesintisiz sohbetler arasında çözüldü. Sonra, biraz daha dikkat arasında, müzayede sahibi yaklaşık 2-3 dakika Charmer'ın piposunu çaldı. İyi birik, yeni bakır, değerli donanımlar, 3 güzel tekne, şaşırtıcı seçim kargo, mükemmel bir yatırım. Ve o koyacak bir rakam vardı, tereddüt etmeden. Görüşüne göre, alıcı tüm yükün tahmini değerine eşit bir tutar ödemeyi bekleyebilirdi. Yani beyler, $10.000. Bu mütevazı hesaplamada, hemen konuşmacının başının üzerinde, bir izleyicinin müdahalesiyle, net bir, "Cock-a-doodle-doo" sesi geldi. Herkes güldü. Müzayede sahibi de nazikçe katıldı. "Şimdi beyler, ne diyelim?" diye devam etti, açıkça Pinkerton'a bakarak. "Bu olağanüstü fırsat için ne diyelim?" $100, dedi Pinkerton. Bay Pinkerton'dan $100, $100. Başka bir beyefendi bu kadar ilerlemeye meyilli değil mi? $100, sadece $100. Müzayede sahibi böyle bir melodi çalmaya devam ederken, ben Kaptan Trent'in gizlenemeyen duygusunu izliyordum. Tam o anda bir teklifin sesi kesildi. "Ve 50, dedi keskin bir ses. Pinkerton, müzayede sahibi ve çocuklar, hepsi yüzüğün sırrını biliyordu. Şimdi hepsi eşit derecede ve aynı anda şaşırmıştı. "Affedersiniz," dedi müzayede sahibi. "Teklif veren var mı?" "Ve 50, diye tekrarladı ses. Artık kaynağını bulabiliyordum. İnsan türünden küçük, uygunsuz bir bezin dudaklarında. Konuşmacının teni gri ve lekeliydi. Biraz kırık bir sesle konuştu, çok çeşitli tonlarla. Hareketleri, Aziz Vitus'un dansı gibi, zayıf kontrol altında gibiydi. Kötü giyinmişti. Kendini küçüşen bir varsayımla taşıyordu. Sanki bulunduğu yerde olmaktan ve yaptığı şeyi yapmaktan utanıyordu ama yine de yarı sorgulanıp atılmayı bekliyordu. Sanırım hiç bu kadar parçalanmış bir adam görmedim. Ve bu tip benim için yeniydi. İçgüdüsel olarak Balzac ve komedi hümeyinin alt bölgelerine yöneldim. Pinkerton bir an dostça olmayan bir gözle davetsiz misafire baktı. Sonra not defterinden bir yaprak kopardı, kalemle bir çizgi karaladı, döndü, bir haberci çocuğa işaret etti ve fısıldadı, "Longhurst'a." Çocuk hemen koştu. Ve Pinkerton tekrar müzayede sahibine döndü. $200, dedi Jim. "Ve 50, dedi düşman. "Burası canlı görünüyor," diye fısıldadım Pinkerton'a. "Evet, küçük yaratık soğuk iş demek," diye yanıtladı arkadaşım. "Ders alması gerekecek. Longhurst'u göreceğim." "300, diye ekledi yüksek sesle. "Ve 50, diye yankılandı. O anda gözümü tekrar Kaptan Trent'e taktım. Daha derin bir gölge kırmızı yüzüne düşmüştü. Yeni paltonun düğmeleri açılmıştı. Yoğun bir şekilde yeni ipek mendili istendi. Ve adamın berrak denizci mavisi gözleri heyecanla cam gibi parlıyordu. Hala endişeliydi. Ama şimdi endişesinde umut vardı. "Jim," diye fısıldadım, "Trent'e bak. Bahse girerim bunu bekliyordu." "Evet," diye yanıtladı. "Suçlama işi var burada." Ve teklifini yeniledi. Rakam 1000 civarına çıkmıştı. Omzumun üzerinden bakarak, büyük, sıradan, yakışıklı bir adamın yürüyerek müzayede satıcısına küçük bir işaret verdiğini gördüm. "Bir kelime, Bay Borden," dedi. Sonra Jim'e döndü. "Peki, pembe, şimdi neredeyiz?" Pinkerton rakamı verdi. "Kendi sorumluluğumla koştum, Bay Longhurst," diye ekledi, hafifçe utanarak. Bunun dürüst bir şey olduğunu düşündüm. "Öyle," dedi Bay Longhurst, nazikçe omzuna hafifçe dokunarak, memnun bir amca gibi. "Peki, artık bırakabilirsin. Biz kendimiz tutunacağız. 5000'e kadar koşturabilirsin, bunun ötesine geçmek isterse, anlaşmaya hoş geldin." "Bu arada, o kim?" diye sordu Pinkerton. Bakışları aşağıya kaçıyor. "Billy'yi bulmaya gönderdim." Ve tam o anda Bay Longhurst, pahalı genç beylerden birinin elinden katlanmış bir kağıt aldı. Elden ele geçerek sonunda bana ulaştı ve okudum, Harry 500. Beller, avukat. Clara Warden'ı savundu. 2 kez neredeyse hukuktan mahrum edilecekti. Bu beni çok etkiledi," diye gözlemledi Bay Longhurst. "Kim böyle bir kaçak koyabilir? Parası olan kimse yok, kesin. Büyük bir blöf denemeliyim. Öyle yaparım, pembe. Peki, hoşça kal. Ortağınız Bay Dodd mu?" "Tanışmaktan memnunum, efendim." Ve büyük adam geri çekildi. "Douglas Bey, hakkında ne düşünüyorsun?" diye fısıldadı Pinkerton, ayrılırken ona saygıyla bakarak. 6 ayak mükemmel centilmen ve kültürlü insan kazanacak. Bu görüşme sırasında açık artırma açıkça durdurulmuştu.
Müzayede satıcısı, seyirciler ve hatta Bellaire bile, hepsi Bay Longhurst yönetiyordu, Jim ise yalnızca bir konuşma trompetiydi. Ama şimdi Olimpos'taki Jüpiter gitmişti. Bay Borden bunu güçlü bir şekilde hissettirdi. Hadi, Bay Pinkerton. Herhangi bir ilerleme var mı? Diye sertçe söyledi. Ve Pinkerton, büyük uçurumda kararlı olarak. $2000. Bellaire soğukkanlılığını korudu. Ve 50, dedi. Ama izleyiciler arasında bir hareketlilik vardı. Ve daha önemlisi, Kaptan Trent solgunlaştı ve gözle görülür şekilde yutkundu. Tekrar at, Jim, dedim. Trent zayıflıyor. 3000, dedi Jim. Ve 50, dedi Bellaire. Ve teklifler devam etti, yüzlerce ve 50'lerle. Ama bu arada iki şeyi fark etmiştim. İlk olarak, Bellaire son adımını bir gülümsemeyle yapmıştı. Tatmin edilmiş bir kibir. Yaratık kendini olağanüstü bir konumda buluyor ve nihai başarıdan emin görünüyordu. İkinci olarak, Trent bin sıçramasıyla bir kez daha renk değiştirmişti ve Bellaire'in ve 50 cevabı duyulduğunda rahatlaması, belirgin ve etkilenmemişti. O zaman sorundu, ikisi de muhtemelen aynı çıkardaydı. Ama biri diğerinin güvenini kazanmadan aynı şeyi istiyordu. Ve bu hepsi değildi. Birkaç teklif sonra gözüm Kaptan Trent'in gözleriyle buluştu. Heyecanla parlayan o gözler, anında ve suçlulukla geri çekildi. O zaman ilgisini gizlemek istiyordu. Jim'in dediği gibi, suçlama işi vardı. Ve gerçekten de bu iki adam, tuhaf şekilde birleşmiş, tuhaf şekilde bölünmüş, ikisi de keskin ve aşırı bir rakamda. Enkazın değeri düşündüğümüzden fazla mıydı? Aniden beynimde bir sıcaklık yandı. Teklifler Longhurst'un 5000 sınırına yaklaşıyordu. Başka bir dakika ve her şey çok geç olurdu. Eskiz defterimden bir yaprak kopararak ve kendi gözlem güçlerimden kibirle ilham alarak ve gözlemleyerek, hayatımın tek çılgın kararını verdim. İstersen devam et, diye yazdım. Elimden gelenin ne varsa buradayım. Jim okudu ve bana şaşkın bir şekilde baktı. Sonra gözleri hafifçe açıldı ve tekrar müzayede sahibine döndü. $5100, dedi Jim. Ve 50, dedi monoton Bellaire. Kısa süre sonra Pinkerton karaladı, ne olabilir? Ben de kağıt üzerinde yanıtladım, hayal edemiyorum. Ama bir şey var, Bellaire'i izleyin. 10.000'e kadar çıkacak, bakalım gitmez mi? Ve öyle oldu. Biz de takip ettik. Bundan çok önce, söylenti yurt dışına yayılmıştı. Etrafımızda izleyen bir kalabalık vardı. Ve Pinkerton $10.000 teklif ettiğinde, kargo hariç değeri, San Francisco körfezinde güvende olsa bile ve Bellaire tüm ilginin odağı olmaktan zevk alarak ve 50 diye yanıtladığında, hayranlık derin bir heyecana dönüştü. 10.100, dedi Jim. Ve konuşurken elini aniden kaldırdı, yüzü değişti. Gizemi anladığını ya da anladığını sandığını görebiliyordum. Defterine başka bir not karaladı, eli titriyordu. Çin gemisi, yazıyordu. Ve sonra büyük, titrek yarı metin harflerle, kenarı aşan bir süslemeyle. Afyon, kesin, diye düşündüm. Bu sır olmalı. Nadir bir gemi herhangi bir Çin limanından geliyordu ki içinde bir şey taşımıyordu, duvar başında ya da kirişin kurnaz bir çukurunda, değerli zehrin yuvası. Şüphesiz Flying Squad'da böyle bir hazine vardı. Ne kadar değerliydi, bilmiyorduk. Karanlıkta kumar oynuyorduk. Ama Trent ve Bellaire biliyordu. Biz yalnızca izleyip yargılayabilirdik. O zamana kadar ne Pinkerton ne de ben kendimizdeydik. Pinkerton kendinden geçmişti, gözleri lamba gibi yanıyordu. Ben her üyeyi sarsıyordum. Yabancı biri 15.000'de içeri girseydi, muhtemelen Bellaire'den daha kötü bir görünüm sunardı. Ama durmadık. Ve kalabalık bizi izliyordu, şimdi sessizlik içinde, zaman zaman fısıltıların uğultusuyla. Douglas B. Longhurst, 17.000'e ulaşıldığında karşı sıraya yürüdü, belirgin şekilde ve defalarca başını Jim'e salladı. Jim'in yanıtı 2 kelimelik bir not oldu, raketim. Büyük adam bunu inceledikten sonra uyarı bir şekilde parmağını salladı ve hüzünlü bir yüzle ayrıldı. Bay Longhurst Bellaire hakkında hiçbir şey bilmese de, şüpheli avukat Wrecker Boss hakkında her şeyi biliyordu. Onun beklentiyle yüzüğe girdiğini görmüştü. Ayrıldığını gördü ve teklifler devam ediyordu. Merhaba, diye açıkça düşündü. O zaman bu dövüştüğüm yüzük değil mi? Ve büyük bir patlama yapmaya karar verdi. 18.000, dedi. Ve 50, dedi Jim, rakibinden bir teknik alarak. 20.000, Bellaire'den. Ve 50, dedi Jim, hafif gergin bir kıkırdamayla.
Ve tek bir rızayla eski tempoya döndüler. Ama şimdi Bel-Air yüzleri alıyor, Jim 50 işi yapıyordu. Afyon, sözü ağızdan ağıza geçiyordu. Bize yöneltilen bakışlardan, özel bilgiye sahip olmamız gerektiği anlaşılıyordu. Ve işte tam burada San Francisco'ya tipik bir şey oldu. Arkamda yakın bir yerde duruyordu. Kilolu, orta yaşlı bir beyefendi, hoş gözleri, saçları düzgün, hoş bir yüz. Birdenbire üçüncü bir yarışmacı olarak ortaya çıktı. Flying Scoot'u 4 güçlü teklifle kayak yaptı, her biri $1000. Sonra aniden tarladan çıktı. Ve bundan sonra sessiz, ilgili bir izleyici olarak kaldı. Bay Longhurst'un işe yaramaz müdahalesinden bu yana Bel-Air huzursuzdu. Bu yeni saldırıda o da kendi sırasında not yazmaya başladı. Doğal olarak kaptana gideceğini hayal ettim. Ama iş bitince yazar arkasına baktı, kalabalıkta kaptanın varlığına tarif edilemez bir şaşkınlıkla. Haberci çocuk, haberci çocuk. Duydum, birisi bana haberci bulsun. Sonunda birisi buldu. Ama kaptan değildi. Talimat gönderiyor, diye Pinkerton'a yazdım. Para için, diye yazdı o, vurmayayım mı? Sanırım tam zamanı. Başımı salladım. 30.000, dedi Pinkerton. Bel-Air'in gözlerinde şüphe gördüm. Sonra, ani bir çözüm. 35.000, dedi. 40.000, dedi Pinkerton. Uzun bir duraklama oldu. Bel-Air'in yüzü bir kitap gibiydi. Ve sonra, yaklaşan çekiç için çok erken değil. $40.005, dedi. Pinkerton ve ben etkileyici bakışlar alışverişi yaptık. Aynı fikirdeydik. Bel-Air blöf yapmaya çalışmıştı. Şimdi hatasını fark etti ve karşı teklif veriyordu. Haberci çocuk dönene kadar zamanı kazanmaya çalışıyordu. $45.000, dedi Pinkerton. Sesi hayalet gibi, duygularla sarsılıyordu. $45.005, dedi Bel-Air. 50.000, dedi Pinkerton. Affedersiniz, Bay Pinkerton, dedi müzayede sahibi. Bir avans yaptığını duydum mu, efendim? Konuşmakta zorlanıyorum, diye nefes nefese Jim. Gerçekten 50.000, Bay Borden. Bel-Air bir anda ayağa kalktı. Müzayedeci, dedi, 3 dakika için telefon izni istiyorum. Bir taraf adına hareket ediyorum ve ona az önce yazılı başvurdum. Bununla hiçbir ilgim yok, dedi müzayede sahibi, acımasızca. Bu enkazı satmaya geldim. 50.000 üzerine herhangi bir ilerleme var mı? Müdürüm tarafından belirlenen rakam 50.000'dir, diye yanıtladı Bel-Air, acınacak bir onurla. Ama 2 dakika için telefon. Ah, saçmalık, dedi müzayede sahibi. İlerleme yoksa Bay Pinkerton'a indireceğim. Uyarıyorum, diye bağırdı avukat, ani bir kısık sesle. Ne yaptığını düşün. Sigortacılar için hareket ediyorum. Bay Douglas Longhurst için değil. Bu satış zaten utanç verici biçimde kesildi ve o kişiye hizmetçileriyle görüşme izni verildi. Buna çok yorum yapıldı. O anda şikayet yoktu, dedi müzayede sahibi, açıkça küçümsenerek. Şikayet edeceksen o zaman etmeliydin. Bu satışı yapmak için burada değilim, diye yanıtladı Bel-Air. Bunun için para almadım. Ben de öyleyim, diye karşılık verdi müzayede sahibi, küstahlığı tamamen yenilenmiş. Ve şarkıya devam etti. 50.000 üzerine herhangi bir avans? 50.000 için avans yok mu? 50.000 de gidiyor, Flying Scoot biriginin enkazı, gidiyor, gidiyor. Gitti. Aman tanrım Jim, parayı ödeyebilir miyiz, diye bağırdım. Çekicin vuruşu beni rüyadan uyandırmış gibiydi. Yükseltilmeli, dedi, yaprak gibi bembeyaz. Olacak. Zorlu olur, Ludon. Bence bunun için kredi var. Ama dolaşmamız gerekecek. Eşyaların için bana bir çek yaz. 1 saat içinde Occidental'da buluşalım. Çeki bir masada yazdım ve yemin ederim, imzamı tanıyamıyordum. Jim bir anda kayboldu. Trent daha önce ortadan kaybolmuştu. Yalnızca Bel-Air, müzayede sahibiyle hakaret alışverişini sürdürüyordu. Ve değişimden çıkmaya çalışırken, kim tam hızda kollarıma atmalı, haberci çocuktan başkası mı? Neredeyse farklı. Flying Scoot'un sahipleri olmuştuk.